Bu bölüm benim için çok değerli. Dünyanın en hızlı internetine sahip. Dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip. Finlandiya'dan sonra. Erkekler makyaj olmasa böyle krem beyazlat yapıyorlar mı? Erkekler makyaj yapmaz olur mu? Hem de Türkiye'de çok pahalı. Ya bak bunu Koreli diyor abi, düşün ya. Dünyada intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Resmen böyle bir çizgi film ülkesi gibi. Aa, çok güzel yerler. Bu ülkede kızlar güzel, erkekler de hiç düşündüğünüz gibi küçük falan değil yani. Ne işe yarıyor? Acil durumda olduğunu düşünmüş, atıyorum. Biri seni takip etti, bir şey oldu falan. Basıyorsun, hemen polis geliyor. Mesela sokakta ve AVM'ler özellikle bebek arabası görebilirsin ama içinde bebek değil, köpek var. Evet ya, zamanda yolculuk gibi, yani bir film setinin içindeymişsin gibi hissedip dolaştığın bir yer. Türkiye'deki kadınlar özellikle fiyatları çok merak ediyordur. Ayrı. Neden etmesin? Çünkü neden etmesin? Bunu diyorum bak, düştüğümüz hal bu Kore'de. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같던 매일 너랑 기억에 갇혀 살아. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda sizlere Güney Kore'nin başkenti Seul'den merhaba diyorum. Dünya turumun artık dönüş kısmına geçtiğim bu sürecinde Bali'den çok uygun bilet bulmuştum ve Kore'ye gelmiştim. Daha önceki bölümlerde Kore'deki ilk izlenimlerimi, ülkeye nasıl girdiğimi, ilk gördüğüm ekonomik durumları, insanların tepkilerini, her şeyi anlatmıştım. Bununla beraber çok da güzel bir Koreli damadımız ve Türk eşiyle tanıştırmıştım sizleri ve bana ilk ağızdan Türkçe olarak ki Deniz olarak ismini söylüyor Koreli damadımız da 10 numara birisi, Türkiye'de yaşamış, Türkçe olarak da bana Kore ile ilgili harika bilgiler vermişti. Ben de sizlere önceki bölümde bunu aktarmıştım. Şimdi burası Doğu Asya'nın en ünlü metropollerinden bir tanesi. 24 saat yaşayan bir kent. Özellikle dünyada eğitim konusunda ses getirmiş harika üniversiteleri var. 3 üniversitelerin olduğu yerde çok iyi bir öğrenci kenti, gece hayatı vesaire de var. Ben bu insanların size bu zamana kadarki gündüz yaşamlarını gösterdim daha çok. Ama bu insanlar, öğrenciler Kore'de nasıl yaşıyorlar, geceleri ne yapıyorlar hiç göstermedim. Buraya kadar gelmişken Aylin ve Deniz de bana eşlik edecekler bugün. Kore'nin gerçek anlamda gençlerin özellikle nasıl yaşadığını hem onlardan dinleyeceğiz hem de Hongdae bölgesinde birlikte gezeceğiz. Bu bölüm benim için çok değerli çünkü dünyanın en hızlı internetine sahip. Dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip. Finlandiya'dan sonra. Dünyanın en iyi teknoloji anlamında kendini geliştirmiş ülkelerinden bir tanesinde. İnsanlar gerçekten eğleniyorlar mı? İnsanlar gerçekten mutlular mı? Ya da sizlerin hayal ettiğiniz o Kore algısıyla gerçek Kore'nin arasında ne kadar fark var? İşte bu videoda size biraz bunu anlatmak istiyorum. Çünkü K-pop'un da etkisiyle özellikle yani Korean pop gençler arasında inanılmaz bir Kore hayranlığı var. Birçoğunuz burayla ilgili hiçbir fikriniz dahi yok. Ama o sahnelerdeki ya da görsel şovlardaki o büyü insanları, gençleri öyle etkiliyor ki buranın sanki böyle inanılmaz ütopik bir yer olduğunu düşünüyorsunuz. Ama benim şu ana kadarki yaptığım izlenimler, insanlarla olan sohbetlerim ve Deniz'in de yaptığı şekilde yorumlarını hatırlıyorsunuzdur önceki bölümlerde. Hiç de öyle bir Kore yok burada. Burası dünyada intihar oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisi. Özellikle gençlerde. Burada gençler lise ve hadi üniversite bir nebze ama lisede özellikle 12 saat 14 saat çalışıyorlar. Yani ders alıyorlar, eğitim alıyorlar. Burada uyumak ayıp bir şey. Yani ne kadar çok ayakta kalırsanız, ne kadar çok çalışırsanız o kadar saygı görüyorsunuz. Hatta Deniz bana bir ara 48 saat uyumadığını ve bu ülkedeki bir kural gibi olduğu için, toplumsal baskı olduğu için, buna alıştıkları için bir şekilde ayakta kaldığını söyledi. Bu bir insan bedeni için imkansıza yakın bir süreç ama bu toplumda sandığınızın aksine insanlar çok ciddi baskılarla yaşıyorlar. Bunların içerisindeki en büyük sosyal baskı da kesinlikle kariyer baskısı. Yani üniversiteye gitmeyen adama burada aptal gözüyle bakıyorlar. Çünkü insanların %90'dan fazlası da üniversiteye gidiyor. Ki ben bunun çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanları gittikleri okullara göre sınıflamak tamamen statü yarışından başka bir şey değil. İnsan üniversiteye gitmeden de kendini geliştirebilir. Özellikle bu çağda. Velhasıl kelam bugün sizlere Kore'nin gecelerini gösterip aynı zamanda yaşadıkları zorlukları hem ilk ağızdan dinleteceğim hem de gördüğüm gözlemleri sizlere aktaracağım.
Hadi bakalım, sizlere iyi seyirler. Bana da daha önce hiç deneyimledim mi hatırlamıyorum ama farklı bir Kore gece hayatı videosu olsun. Metroları o kadar iyi ki yani çok rahat bir şekilde her yere ulaşabiliyorsunuz. Şu an Hongik Üniversitesi durağına geldim. Burası dedim ya üniversiteler bölgesi diye. Direkt üniversite durağında ineceğim ve o mahalleyi gezmeye başlayacağız. Böyle bir yolculuğumuz oldu. Her şeyde anime karakteri kullanıyorlar. Yani reklam panolarına bile bakın. Hep böyle janjanlı böyle şey, hep böyle oyun karakteri gibi. Her şeyde bu detayı görüyorsunuz. Bütün reklam panolarında böyle ya. Çok dikkatimi çekti bu durum. Bak bu ulaşımları nasıl yaptım, nasıl depozitoyu geri aldığımı falan önceki vloglarda anlattım. Tekrar anlatmayacağım. Kartımızın parasını geri alalım. Yarım dolar, yarım dolardır. Bu arada bir şey fark ettim. Bu ülkede kızlar güzel. Erkekler de hiç düşündüğünüz gibi küçük falan değil yani. 1.80, 1.90 dalyan gibi erkekler var. Manken gibi çocuklar ve hepsi çok bakımlı. Birazdan göreceksiniz. Yani o Kore dizilerindeki tiplerin bazılarını burada net görebiliyorsun. Bir yandan nüfus çok gençleşti. Ve Hongdae bölgesine hoş geldik. Burası bayağı cafcaflı, ışıl ışıl devasa reklam panolarının, ekranlarının olduğu küçük bir Japonya oldu. Şimdi kendimi çekiyormuş gibi yapıp arkamdakileri çekeyim diyorum. Neden? Çaktırmadan. Çünkü hiç sevmiyorlar çektirmeyi kendilerini. Çok sigara içiyorlar. Özellikle gündüz daha baskı var. Ama gece her yerde sigara tüttüre. Vallahi hiç o yasakmış masakmış hepsi hikaye. Gayet içiliyor ve direkt metro çıkışlarında da neredeyse her yerde sigara içen gençler gördüm. Çok yaygın sigara kullanıyorlar. Burada ülkede dövme yaptırmak eskiden çok büyük ayıpmış ama artık günümüzdeki aykırı gençler dövme yaptırıyorlar. Niye yaptırmıyorlarmış eskiden? Çünkü suçluların suçlu olduğunu göstermek için kullanılırmış dövme. Ama günümüzde rengarenk saçlılar, dövmeli gençler görebiliyorsunuz. Şimdi ailemi bekliyorum. Yine ailemle beraber gezeceğiz. Sonra eşi Koreli Deniz de gelecek. Birlikte bu Hongdae bölgesini keşfedeceğiz. Şimdi ailem de geldi. Keşfetmeye başladık. Köpekleri için, evcil hayvanları için aldıkları. Evde çok fazla köpek besliyorlar çünkü. Şu an çocuk yapmaktansa köpek beslemeyi tercih ettiler. Mesela sokakta ve AVM'ler özellikle bebek arabası görebilirsin ama içinde bebek değil köpek var. Evet ya. Çok falan. Güzelmiş ama burası. Ne? Ben çok beğendim. Hongdae. Yani böyle En takılmalık mekanlardan bir tanesidir. Bir de bunun kondesi var. Yani burada Hongdae ne? en eski ve en güzeli. Üniversite, hangi üniversite var burada? Buradaki Hongdae Üniversitesi. Hongdae. Genelde öğrenci Hongik kenti gibi mi Üniversitesi. yani? Bu hemen şu yukarı üniversite tam öğrenci yani bölgesi olarak geçiyor ve tabii ki de yabancı bölge olarak geçiyor. Burada çok fazla yabancı da oluyor. Tam böyle hem gündüz takılılık işte böyle sokak sanatçıları, Evet. hani gösteriler falan çok oluyor. Hem yeme içme, alkolün burada çok fazla alındığı bir yer. Bir de geceleri Hareketli olan yer. hareketli olan yerler. Aa, bunlar bildiğin alkolik alkolik. ve bunu kabul ediyor. Kesinlikle. Bunu kabul yayalım. ediyorlar. Yani Ediyorlar. hani şey değil. Adamların kültüründe işe girerken bile kritermiş ya içki içmek. Yani sen ne kadar iyi içki içiyorsan o kadar çok saygı duyuluyorsun dedi ya Deniz işler yıkılmıyorsa. Aynen öyle. Yani o yüzden alkol, işte ders, hepsini iş aynı anda yaşıyorlar ve daha çok fazla çalıştıkları için gece dışarıda çıkıp sabahlara kadar içiyorlar. Yani aynen. Biz sadece işte karaoke'ye giderek ve içki içerek İçki atıyorlar. içiyor çünkü sosyalleşemiyorlar diğer türlü çünkü. Başka bir şey yok zaten. Bir eğlence anlayışları yok yani. Hatta bak benle hiç kimse hiç konuşmuyordu. Dün biz bir yere gittik, oturduk. Kafaları güzeldi, tam konuşmaya başladılar. Aynen direkt arkadaş oldular mı? Ya çünkü yani çok utangaçlar, bunu anca bu şekilde kırabiliyorlarmış. Aynen öyle. Burayı çok beğendim. Yani böyle yatay mimari, küçük küçük dükkanlar, hareketli. Bak böyle tipler var artık aykırı Asyalılar. Yani Japonya kadar değil. Japonya'da bu aykırı diyebileceğimiz. Japonya animasyon ya. Tarzı falan daha farklı da çok fazla var. Burası biraz daha tek düze. Ama burada da var. Erkekleri mesela giyim anlayışı biraz daha farklı. Özellikle bizim Türk erkeklerine göre düşününce. Ama tabii ki de yine söylüyorum bir Japonya değil. Ben Japonya'da gördüğüm şey. Değil mi? Yani anlatamam size.
Görürsünüz ilerleyen bölümlerde diye. Başka İpucu bırakayım şuraya. bir sonraki bölümlerde ben orada inşallah olacağım. Çekerim de. Yani orası da zaten bir animasyonun içerisinde yaşayan bir ülke. Orası tam böyle yani nasıl diyeyim bir karakter ülkesi gibi. Değil mi? Anime onların olduğu için sokaklarda böyle anime karakteri olan böyle kızlar görebilirsiniz. Burada Birçok çok yok o. Yok burası anime kadar öyle değil de burada Değil mi? sadece daha bir tarz olarak biraz daha farklılar. Daha Evet. rahatlar, daha şeyler. Erkeklerden farklı çok böyle bol pantolonlar ama bir yandan çok şık olmaya Şıklar. çalışıyorlar. Hayır uzun boylu bunlar. Ben ufak Yeni nesil, sanıyordum. hayır, yeni nesil çok uzun. Gerçekten. 1.90 Yeni ya. nesil çok uzun. Deniz buna şey de işte eskiden hani yemek çok yoktu, işte et çok yoktu, bir şeyler yiyemiyor falan. Biz de öyleydik Onlar işte. daha şey olmadığı için. Öyle o yüzden. Biz de. Ama şimdikiler biraz daha fazla beslenme konusunda daha iyi ilerledikleri için daha uzun olduklarını düşünüyor. Bu Deniz'in teorisi. Bir de ben bir şey fark ettim ve okudum. Mesela burada dekolteyi sevmiyorlarmış. Hayır, göğüs dekoltesi Değil mi? yok. Bacak dekoltesi var. Evet. Çok mini giyerler ama göğüs açmıyorlar çünkü Ayıp diyorlar ama. Hani Ama ya. yani yine de ayıp olarak bakıyorlarmış. evet göğüs dekoltesi yok. Hiç. Yani poposuna kadar görünüyor. Mesela Ama çok gözü meşhur. gözüküyor. Her şey üstü böyle kapalı. Buraya kadardır. Ama çok mini etekler, mini şortlar falan giyer. Hatta denize girerken bile kapalıyorlarmış Tamamen ya. kapalı çünkü yanmak istemiyorlar. Onun Sebebi o mu? Yani asla tabii ki de hani bikini gibi ama wow bikini giydi kafası da var da yine de yanmak da istemedikleri için de. Beyaz Böyle. olmayı fazla önemsiyorlar. Böyle gezerek hem bu bölgeyi keşfedeceğiz bugün hem de ülkenin gece yüzünü, gençliğin ateşinin attığı yeri göreceğiz. Karşıya doğru mu gidelim? Evet böyle sokaklarda geziyoruz. Böyle neon ışıklar olunca tabelalar falan tam böyle şeyi hissediyorsun ya. Asya'da. Asya'da olduğumu yani o işte Kore, Japonya'nın tam örnek Aynen öyle. hissiyatı olsa gerek. Mesela bize böyle çok farklı geliyor ya bu şeyler. Çünkü bizde bu kadar çok neon ışıklar ve Yok. şeyler. Mesela ilk bakınca bize geliyor ya çok karışık, kargaşa, hani daha bir düzenli olsun falan oluruz ya. Burada da işte Baksana o yani. kargaşa insanların dikkatini çekiyor. Şu çok renkli ama güzel, farklı yani. Burası böyle sağlı sollu şu an hem dükkanlar hem alışveriş şeyleri, bize kıyafet alışverişi falan da. Butikler. Bunu birkaç yerde gördük. Çok Değil var, mi? çok var. Adım başında şu an bak şu caddede en az 10 tane vardır. Değil mi? Sayarız sana. Gelip niye yani fotoğraf mı çektiriyorlar şu şekilde? Çıkartıyor sonra. Mesela buradaki farklı böyle üstten çekenler, tamam mı? Bir sürü var işte böyle bazı kafalarına böyle şeyler, taçlar falan farklı. Süslenip Aynen öyle. K-pop Sonra gibi. Çıkartıyorlar onun şeylerini, alıyorlar, götürüyorlar, buraya asıyorlar. Bak asmışlar. Gördün Evet. mü duvara? Deniz Bunu- gelsin bizi çekeriz. Yaptırırız ya ama çok görünce artık hani dedim Çok var. kültür olmuş yani. Olmazsa olmaz. Kore'ye kadar geldiysen bir tane olacak senin dediğin fotoğrafı. Anısı kalsın. Aynen öyle. Tabii bugün şeye de gezeceğiz. Birkaç tane bir güzellik şeyi de görelim ya. Bu ürünler satıyorlar ya. Kozmetik mi? Kozmetik Onu da mağaza. gezelim. Dünyanın Olivia'nı var böyle Watsons gibi. Çok büyük ve ne ararsanız olan bir yer. O tarz bir yere gideriz. dünyanın en büyük kozmetik ülkesindeyiz. Yani kadın erkek resmen kremler. Makyaj, erkekler makyaj olmasa bile krem beyazlat yapıyorlar mı? Erkekler makyajı yapmaz olur mu? Hadi ya. Hepsi de değil tabii ki de ama yapan çok az var. Çok beyazlar çünkü tenleri falan da. Doğru sürüyorlarken. Ay gibi parlıyorlar. Şunlar ne biliyor musun? Ama çok güzel. Fal tarotçu. Resmen faldılar yani. Nasıl tutturabiliyorlar mı acaba? Fala. Bildiğin gidiyorsun tarot falı baktırıyorsun. Hiç yaptırdın mı? Burada mesela bazıları, herkesin için bahsetmiyorum. İşte evlenmeden önce mesela aileleri, iki tarafın ailesinden biri işte o çocuğun doğum tarihini, işte her şeyi alıp böyle ilk önce baktırıyor. Kan şeyine böyle bakılırmış, Evet. kan grubuna. Kan grubuna göre kişilik analizi yapıyor. Evet. Hatta şeyi okudum. Kan grubu farklı diye üzülüp ayrılıyorlarmış mesela istediği kan Buna grubu fazla değil. inanıyorlar. Bir de şeye buralar çok inanıyorlar. MBTI. Hani bu kişilik şeyleri var ya, biliyor musun? Karakter analizleri falan mı? Ben çok bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Ben kendiminkini bile bilmiyorum. Ama ona bakıp işte seninkisi ne, benimkisi ne, biz uyuşuruz, uyuşmayız falan. İşi alırken bile artık sormaya başlamışlar. Bu aralar çok fazla. Hatta şeyi de var. O kadar çok batıl inançları var ki toplumun. Ne demiştin sen işte sınavdan önce, İşte bir şeyler yiyip içmiyorlar. Ben bazı şeyleri. sınav zamanı mesela çok çalışırlarmış. Ama böyle batıl inançlardan dolayı kuralları varmış. Mesela diyelim ki bir şey yemeyecekse onu yemezmiş, uğursuzluk getiriyor diye.
Böyle enteresan batıl inançları var. Var evet doğru söylüyorsun. Çok batılız abi. Nasıl Kore bu? Benziyoruz işte. Şimdi biz öyle değil miyiz? Bizde de çok Bizde var. de var. Var. Bazı inançlar. Ya bizde yok neymiş, tırnak okunmuş kesme. pirince falan. O tırnak kesme olayı bunlarda da var. Gece tırnak kesmiyorlar. Aa. Evet. Bak bilgi bende. Evet. Batıl inanç konusunda Kore bizim gibi. Şu bina Kore şey mi yapıyorlar ya, müzik? Karaoke. Çok seviyorlar. Koca bir bina, karaoke binası. Odayı kiralıyorsunuz. İçe eğleniyorlar. Evet içeride alkol de falan. Kafe mi? Kafe değil, pavyon gibi. O kadar pembe ki gözüm kanadı. Bak burada fotoğraf stüdyosu. Karşıda fotoğraf stüdyosu. Aa, Yanında evet. fotoğraf stüdyosu. Her yerde fotoğraf. Ve nüfus inanılmaz gençleşti. Tam üniversite bölgesi. Burası oyun salonu işte 3 katlı bir bina. Gel bir bakalım ne oynuyorlar. Sever misin böyle yakalama Çok şeyleri? severim. Oo yandık battık aşağı. Bak kumar gibi. 중에 2골 넣으시면 대형 인형 드리고 있습니다. 한 골에 연습 Ne yapıyorlar? 기회도 같이 드리고 Balon 있어요. vuruyor. 네, 5,000원의 대형 인형 한번 가져와 보세요. Her şey yakalama oyunları. Burası yakalama katı. Üst katta başka şeyler de var. Onlara da. Aa şunlar falan ne kadar güzelmiş. Çok tatlı şeyler var. Ben çok beceriksizim. Ben de çok beceriksizim yakalayamam. Gerçekten çok beceriksizim yani. Ama tabii bunun devasa kentleri Japonya'da var yani Evet. çok küçük bir örnek. Bunun 10 katı falan büyük olan. Onlar tam manyak bu konuda zaten. Bunlar ama orada başka şey de var ya. Kumarda. Yani hani başka Paçinkolar mı? Paçinko. Başka yeri de var ya. Tabii orada küçük bir kumarhane ülkesi aynı zamanda. Aynen. Onunla yaşıyorlar ya, resmen makinenin uyuyarak orada yaşıyorlar yani. Makinelerin başında. Burası da ikinci katı. Şurada kocaman bir makine koymuşlar. Vuruyorsun herhalde. Aynen. Vurunca o düşüyor. Şimdi burada şu an insan yok. Bu arada çok rahat. Normalde burası bir iki içtikler de burası bir. Gece kalabalık olur değil mi? Mesela şu oyun var. Şuradaki oyun. O çok güzel. Dans oyunu. Evet, hepsi bunu oynuyor zaten. Bir yukarıda. Ha, bu dart. Şöyle bir yerdeyiz. Ama çok iyi değil. Aa bak buradan çok güzel oldu manzara. Işıl ışıl. Burası tam çılgın yeri. Aa ulan ne oynardık be. Bilir misin? Burada neler varmış? Bilmediğim oyunlar var. Burada Mario gibi bir şey var. Şu bayağı meşhur, Asya'da, Japonya'da falan da çok oynarlar. Ayak dansı. Bak ayakkabılarını düşünelim. Buradaki ayakkabıları koyuyor. Ha. Ve işte dans edecekler yani. Bekle biraz. Bu oyunu Türkiye'ye getirmek lazım. Bayağı oynanıyor. Değil mi? Çok oynanıyor. Bizim gençler K-popçular. Ayak yavaş yapıyor yani. Çok dikkat. Bunlar yabancı zaten. Burada işte anime karakterleri gelip gece içtikten sonra oyun oynarlarmış. Şimdi madem Kore'deyiz, dünyanın en büyük kozmetik ülkesindeyiz. Türkiye'deki kadınlar özellikle fiyatları çok merak ediyordur. Ayrı. Neden etmesin? Çünkü neden etmesin? Çok Ama mu fark ediyor? ediyor. Yani sen bir örnek verdin mesela, Türkiye'deki 700 liralık krem burada 200 liraya falan Evet mı yani geliyor? Türkiye'de satılan Kore markası işte sizin böyle 700-800 liraya aldığınız aslında burada 200 liralık ürünler. Gel bakalım hadi bakalım Hadi öyle mi? bakalım. Girelim bakalım içeriye. Bu ne ya, restoran mı? Kozmetik mağazası mı? Türkiye'nin Watson'sı gibi düşünün. Yani işte içinde birçok markanın olduğu. Şimdi ben mesela hiçbir şey anlamıyorum çünkü hiçbir fikrim yok. Ama senin mesela Türkiye'de bildiğin, bak şu çok kullanılıyor dediğin ne var? Biliyor musun yani? Aklında var mı hiç? Michelin ürünleri çok kullanılıyor Türkiye'de. Özellikle kağıt maskeli falan. Ama burada var mı bir kontrol edelim. Ha, mesela hangi marka o? Jason. Beauty of Jason. Şu markanın şeyi. Steve bu. Burada 14.000 yani 10 dolara falan geliyor işte. Şöyle fiyatı. 14.000. Türkiye'de 700 küsür. 700. Aa, yarı yarıya fark ediyor. Öyle galiba. Bu bir örnek tabii. Ama yani buraya gelen Türkler hani burada çevirmenlik de yapıyor ayrı. İlk yaptıkları şey Kozmetik alışverişi. yani ben bilmiyordum. Kozmetik ve bakım alışverişi. İlk yaptıkları şey bu.
Hem daha kaliteli ürünler varmış hem daha uygunmuş. Ve daha çok fazla çeşit Çeşit var. var değil mi? Aklınızda bulunsun. Benlik bir şey değil ama biz elçiyiz. Elçiye zeval olmaz. Hani özellikle hanımlar gelirseniz boş bavulla gelin. Geliyorlar mı boş bavulla? İki de kesinlikle bomboş geliyorlar. Ya da işte yemeklik bir iki tane şey getiriyorlar ki burada yiyeyim onlar bitsin sonra doldur. Allah Allah. Burada kıyafet de çok fazla alışveriş yapıyorlar. Kozmetikte. Yani şu an boş ama mekanlar çok tatlı. Yani rengarenk, ışıl ışıl. Yani şu neondan gözüm patladı. Seviyoruz böyle hayatı. Renkli hayatı. Bak yine bir şey dikkatimi çekti. Burası bir öğrenci bölgesi. Her yerde yabancı turistleri görüyorsunuz. Almanı, Hollandalısı, Avustralyalısı. Hiç Türk gençleri yok. Yani bu kadar K-pop'a hayran, Kore'yi bu kadar anlamak, öğrenmek isteyen bir toplumuz ve yokuz. Çok üzücü yani hem ekonomik sebepler hem vizyon. Umarım hani bu videolar sizlere de rehber oluyordur. En azından ileride gelmek isterseniz bu kaynaklarımızı iyi kullanıp gelirsiniz. Ve açıklamaya yine her şeyi bırakacağım. Hem Güney Kore hakkındaki yazılarıma, hem buraları nasıl gezdiğime, vizelere, otel önerilerine kadar hepsini kaynak bırakayım. En azından buraya gelmek isterseniz o rehberler size yeter daha. Şimdi Deniz geliyor. Koreli eniştemiz. Onunla buluşmaya gidiyoruz. Burada böyle dolaştık. Çok güzel. Daha sakin tabii ki. İnsanlar daha işlerinden yeni çıkıyor. Daha yemek faslındalar. Ama biraz sonra buralar bayağı karışmaya başlayacak. Çarşı karışacak. Şimdi eniştemiz de geldi. Deniz, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl geçti iş günü? Yani çalıştım ben. Akşama kadar çalışacağız. Yemek yemeye gidiyoruz. Acıktım ya be. Ben de acıktım. Güzel yemek yiyelim. Hadi yiyelim. Nerede yiyeceğiz? Burası mı? Evet, kuzu şiş yiyeceğiz. Burası Kore barbeküsü gibi. Gibi ama kuzu şiş. Bakalım. Hadi gelin. Ay şöyle yapıyorlar. Evet. Aa ben bunu Busan'da denemiştim. Çok lezzetliydi. Beğenmiş miydin? Evet, Ay, evet. yok. Çok lezzetliydi. Bu farklı şekli. Önceki bölümlerde size anlattığımın bir farklı pişirme tarzı. Otur enişte ya. Sen otur karışık. Bir de tavuk 8 tane. Karışık oktopus yapıyor. 7 tane. Oktopus, ahtapot da yer misin? Fark etmez. Öyle o karışık söyleyelim. Sen bizim damak tadımızı biliyorsun. Sen ne güzel diyorsan yiyelim. Öyle yapalım. Onu söyleyelim. Nasıl rehberimiz sağlam. Böyle bir yerdeyiz. Çok meşhur. Yani fark etmişsiniz her bölümde neredeyse bir mangal yakılıyor. Çünkü yani hem keyifli, hem lezzetli, hem de fiyat olarak gayet iyi. Ya buranın kömürleri çok iyi enişte. Kömürler çok iyi. Kömürler mi iyi? Yani çok sağlam, çok bütün ve çok iyi yanıyor. Geldi abi bildiğin Buraya şey koymayacak mı? şiş yapıyoruz. Zincir tahta şey ama. Et var, tavuk var, bir de ahtapot geldi. Bu neydi? Meze. Kimçi mi? Kimçi. Beyaz kimçi. Turşu. Biz nasıl kışın turşu yapıyoruz, bunlar da kimçi yapıyor. Yapıyorlar böyle kilolarca yapıyorlar. Bir de bunun yemeğini de yapıyorlar. Lahana gibi. Mesela çorbası var, pilavla karışımı var, işte böyle neydi böyle gözleme gibi değil de. Onların mücver gibi olan. Milli yemek ürünü aslında ya kimçileri. Tabii. Kimçi olmazsa yiyemez misin? Tabii. Evlenip biraz değişti de. Evde turşuya mı döndü? Turşu evde de turşu var yani. Tamam yine aynı lahana. Ürün olarak lahana sonuçta. Etler geldi. Böyle bildiğin çöp şiş yapıyoruz. Kendin pişir, şeyden ye, enişteden ye. Tadına bakacağım bakalım nasılmış. Burada bir kekik gibi bir şey var. Bu tuz, bu da kırmızı biber. Bildiğiniz kuzu eti. Kore'nin etleri lezzetli değilmiş. Daha çok değil mi? Kore'nin Olanlar mı kendi çok eti. lezzetli ya da pahalı? O yüzden çok pahalı. Avustralya daha ucuz diye Avustralya'dan Tabii, geliyor. Avustralya çok pahalı. Mesela Güneydoğu Asya'da da tam tersi. Orada da Avustralya ve eti çok pahalı. Yeni Zelanda. Ama tabii buranın fiyatları da kıyaslanmaz. Burada çünkü her şey çok pahalı. Afiyet olsun. Güzel değil mi? Çok iyi. Enişte Beğendin mi? Beğendin mi? bildiğin kuzu eti yiyorum. Yapıyorsun bu sporu işte. Bir de rakı olsa. Of ya. Değil mi? Pamuk gibi. Yani bunu sınırsızını da yiyebilirmişim. Ama şimdi benim dünya turunda midem küçüldüğü için gerek yok, çok az diyorum. Şu kalmasın neresi? 60 kiloya düştüm. Güzel. 60 ne demek? 60 lira. Şimdi ülkeye dair rehberlerimiz sağlam olduğu için her şeyi deniyoruz. Enişte şimdi ne söyledin? Naengmyeon? Ürün naengmyeon?
Soğuk noodle. Soğuk. Bildiğimiz noodle'ın soğuğu. Hı hı. Nasıl bir şey olacak? Bir gösterir misin onun için? Kara. Siyah Ve renk. bu bayağı buz var. Buzlu. Hı hı. Kesiyorum. Evet. O çünkü çok böyle yapışkan bir noodle. Evet. O yüzden kesmezsek yiyemez. Yapışır bize. Sticky noodle. Sticky rice gibi. Hı hı. Gibi. Temiz şey isteyeyim. Çok Tamam, ilk önce. Kaşık verebilirim. Bildiğin çorba servisi yapacaksın öyle mi? Ben bunu çok seviyorum. Öyle mi? Hı. Deniz'in en sevdiği şeylerden biri. Kış, Aa, hayatımda yaz. hiç yemedim. Ve kışın yiyor biliyor musun? Hava eksi 20 dışarıda, deniz bunu yiyor böyle buzlu yani. Evet. İçinde neler var? Fasulye mi o mesela? Kimchi var. Kimchi yine. Yani yemin ederim havada bile kimchi var. Musam var galiba içinde. Susam var, biber var. Bence seveceksin. Kaşıklarınızı vereyim. Ya Allah bakalım. Çok merak ediyorum. Çubuğunu al istersen, daha rahat tutarsın. Önce bir suyunu mu içsem? Hiç bakayım. Kötü değil. Çok daha kötü şeyler yediğim için dünyada sadece ön yargılı bakmıştım. Çünkü soğuk noodle'ı ilk defa yiyorum. Yani kavram olarak bizim yabancı olduğumuz bir tat. Şöyle bir noodle. Beğenmedi. Bizimle değilsin muhtemelen. Yani işte aramam diyelim. Hiç bizlik değil. Yemeğimizi yedik, dolaşmaya başladık. Ödediğimiz fiyat 55.000 wondu. Yaklaşık olarak 50 dolar gibi düşünebilirsiniz. 3 kişi için gayet tıka basa doyup yedik. Ama eniştenin bir yorumu var. Türkiye'de, senin için Türkiye meyve sebze konusunda nasıl bir yer? Yani heaven Cennet. gibi orası. Yani heaven gibi orası. Cennet gibi. Cennet gibi. Yani burada çok zor değil mi meyve sebze işi ya? Evet. Hem çok pahalı hem de tadı güzel değil. Yani bir tadı yok. Meyvenin mesela. Denizde, Kore'de, Türkiye'de yaşadığı için bizim meyvelerin karpuz, kavun falan. Evet ya, kiraz mesela. Kiraz. Biraz çok seviyorum zaten. Aşırı. Burada yok ki yani en fazla portakal, Amerika'dan elma. geliyor mesela kiraz. Ama Şeye 20 dolar falan veriyorsun ve tadı çok kötü. Evet. yani bir Korelinin bizim işte Türkiye cennet demesi gibi oldu. O yüzden söylüyorum ama Zaten Evet. orada yaşamak istiyorum. Ben istiyorum ben. Şu an burada kalan benim, gitmek isterim. vay be. Yok abi, ben de mesela dünyayı gezdikçe Türkiye'nin ne kadar yeme içme, güneş konusunda zengin olduğunu. Temiz hava. Temiz hava yani. Evet. Ya o yüzden hani bu videoda birazcık sohbetini de yapmış olduk. Hani gerçekten daha çok çalışıp daha sosyal bir devlet olup ülkemizin tabiatını ve varlıklarını koruyacak şekilde yaşamamız lazım. Burada yaşayan bir Koreli arkadaşımız bile Türkiye'de yaşayıp bu zenginliklerimizin farkına varıp bunu övüyor çünkü. Böyle bir sosyal Beğenebilelim. Ülkemizi beğenebilelim, çok istiyorum. canlı sosyal mesaj vermiş olduk. Burası Pop Mart'mış. Nasıl bir yermiş burası bakalım. Yine çizgi film karakterleri. Hediyelik eşya mı bunlar? Ne oluyor? 1 milyon mu? Nereden baksan 1000 dolar. Ne satar? Böyle karakter mağazası. Hediyelik eşyalar alıyorsunuz ama akıl almaz pahalı. Böyle hani şeyler oluyor ya böyle. Koleksiyon. Evet. Onlar için. Böyle komik şeyler derler ya, komik store'lar var böyle onun gibi. Bunu da çok seviyorlarmış. Rastgele bir akşam gezerken girdik. Nasıl bir şey mesela bu? Mesela içinde ne olacağını bilmiyorsun. Bunlardan bir tanesi çıkacak. Şans var. Ya bizde de meşhurmuş bu. Yani buraya gelip bunları alıyorlarmış. Hani bizde ama böyle mağaza var mı bilmiyorum. Ama bunun koleksiyonlarını yapıp çok büyük paralar kazananlar da var. Bunu bir Harcayanlar da var. hobi haline getirenler de var. Ama mesela Deniz diyor, ben de anlamıyorum. Burada çok meşhur bu diyor ama hani yani ne yaparsın şu bir karakter, oyuncak. Bunu koleksiyonunu yapıp hobi ediniyorlar. Resmen böyle bir çizgi film ülkesi gibi sürekli olarak bir animasyon, bir anime artık ne derseniz bunları kadın erkek seviyor. Hepsi çok seviyor. Yani mesela birçok yerde ben dıçkı şeklinde hediyelik eşya gördüm. Kaka. Ha. Sonra araştırdım. Bu hayatta şans ve bolluk, bereket, zenginlik getireceğine mi inanılıyor? öyle Öyle mi? yazıyor. Evet bak. mi?
Sen var ya bizden daha fazla. Evet. Yani bir sürü yerde böyle yazmış. Çünkü her yerde var bu. Bir kafeye gidiyorsun, kaka yapan çocuk görüyorsun mesela. Kurabiyesini yapmışlar. Onu alıyorsun. Meğer bunun temelinde böyle bir bağladıkları inanç varmış. Şimdi akşam yemekten sonra yürüyüşe çıktık. Tam yani neon ışıklarının yoğun olduğu bir caddeye geldik. Arka sokaklardan bir tanesi. Böyle dolaşmak bile çok keyifli. İnsan bambaşka bir yerde olduğunu hissediyor. Şurada yine standart Kore yemeklerini yiyebileceğiniz dükkanlar var. Ne kadar şık bir pastaneymiş böyle. Aa, çok güzel yerler. Buralar böyle şey gibi ya. Zamanda yolculuk gibi. Yani bir film setinin içindeymişsin gibi hissedip dolaştığın bir yer. Ne yapalım? Ya bence tadı çok güzel değil de bu çok meşhur. Böyle içindeki peynir çok uzuyor falan. Neyden yapılıyor? Üstü ekmek, içinde de hafif tatlı bir peynir var. Uzayan bir peyniri var. Tokuz ya. Kahve falan içelim. Güzel yemek yedik şimdi. Her şey var yani ve fiyatları da sanki çok pahalı değil ya. Bence de. Değil mi? Yani hani senin o Özellikle kozmetik böyle örneğini böyle verdin ama. marka şeylerden değilse çok uçuk fiyatlar değil yani. Bence Türkiye'de çok pahalı. Ya bak bunu Koreli diyor abi, düşün ya. Düşün işte. Evet. Yani ben inanamıyorum o ayakkabı fiyatlarına falan Evet yani. ya. Burada çok Ayakkabı fiyatları evet aşırı pahalı. yani ya bunu Koreli adama Türkiye pahalı dedirttiniz yani. Daha da başka bir şey demiyorum yani. Yorumu siz yapın kardeşim ya. İnanılır gibi değil. Ha, yılına göre bir hayvansın. Hayvan. Sen hangi hayvansın mesela? Kaplan. Kaplan. Ben neydim? Ben koyundum galiba. Koyun. Ben koyun. Mesela burada para veriyorsun. Mesela deniz gibi işte böyle kaplandaki topu çekiyor. Oradaki falı okuyor. Yıllık falı. Ya bizde de sakızla çıkıyor ya. O misal. Ama bunlar çok mu fal düşkünü? Yani her sokakta bir... Evet, seviyor. Vay Ay be. araba geliyor. Burası onların piyasa yaptıkları yer galiba. Normalde değil ama burada ne? Baksana şu arabalara. Kore'nin zengin kesimi. Yani Mercedes falan şu an fakir kaldı. Bu ne mesela? Ne, hangi hayvan? Ha? Köpek. 12 tane farklı ayı temsil ediyor. Ben mesela Haziran'da doğdum. Hangisini alacaktım? Neye göre? Aya göre değil. Ha, seneye. 1989 mesela benim. 6, 7, 8, Yılan. Kobrayım ben. Güzel çıktı. Şimdi buraya parayı atıyorsun. Buraya atacaksın. Buradan topun çıkacak. Falına Deneyelim. çıkacaksın. Hazır Korece bilen de var. Kaç Bir para dakika, atacağım? tekrar ben kontrol edeceğim. Ben yılanmışım. Deniz. Gel abi. Nerede yılanımız? Şimdi aldım. Neyse halimiz. Çıksın Kore'deki Bulumuz. balımız. Açıyorum Pokemon. Hadi bakalım. Düşün, kadersizliğimden açılmıyor. Buna vur. Ha, buna mı vuracağım? Kore'de doğsaydım bakalım kaderim nasıl olacakmış. Evet, tabii ki öncelikle dili anlamak lazım. Korece yazıyor. Ne yazıyor Hacı abi? Sen bir özetler misin sana zahmet? Güzelmiş. Güzel miymiş? Bugün Nisan ayı. Nisan ayı düşünmediğin para kazanacaksın. Allah'ım Kazanacaksın bak yine diyor. para ya. Bir şekilde buluyor. Bir de şey, Aşk ne durumda? aşık. Nisan ayı aşık yokmuş. Burada İnsan böyle mı? şu an böyle ay yazıyor. Öyle mi? 5. ayda para kazanacak diyor. turizm var. Full para kazanıyor. Ben hep para abi yani, gördün mü diyorum. Hayır, aşk- Haziran ayında para kazanacak diyor. Bak turizm başlıyor ya o Deniz yüzden. bizi gördü. Çok gezdik, çok para harcadık, biraz kazanalım artık. Doğru sen de haklısın. Tamam, sen bu sene sadece kazanacaksın. Kadını Aşk? bilmiyorum, aşık Aşk bilmiyorum. yok mu? Onu- Para kazanırsın, aşk sonra gelir ya. Teşekkür ederiz Deniz. Sen de olmasan Kore'deki falımızı bilemeyeceğiz. Hayır, ben teşekkür ederim. Yine paraya devam yani, teşekkürler. Bol gezmeli, bol paralı bir ömür Kore'de de. Bizim de bir fotoğrafımız, anımız olmasın mı? Korelilerden neyimiz eksik? Girdik bakalım o dükkanlardan birine. Onun kafası oynuyor, kimisinin kulağı oynuyordu. Böyle yan taraftan çekince, Var böyle, çekerek. böyle basıyorsun ya da böyle Evet. gidiyor geliyor. Ben neyi alayım? Şeytanı mı alayım? Böyle alıyoruz bunları. Bunun hangisi erkek için, hangisi kız için? Fark ediyor mu? Bak orada da var bir sürü. Şöyle büyükler falan var. Onları alalım. Bunu diyorum bak, düştüğümüz hal bu Kore'de. Yani adamı bir şekilde animesi anime karakterinin içine sokuyorlar.
Şimdi fotoğraf çektireceğiz anısı kalsın diye. Benim tip böyle oldu. Ölüyorlar bunun için baksana. Odaların hepsine girip fotoğraf çektiriyorsunuz. Deneyelim. Nasıl oluyor şimdi? Şimdi burada ilk ödeme yapıyoruz, seçiyoruz şeyi. Tamam. Kaç para ödüyoruz? Dur bende bozuk para var. Yok, Bu kartla karta ödeyebiliriz. geç. Tamam dur çektirelim. Böyle çıkacak istediğimiz şeyler, karakterler. Simger Baba ne dersiniz? Bence şu güzel gibi ya da kare de olabilir. Evet tamam. 4 poz mu 6 poz mu? 6 poz olsun ya. Tamam. Bu kişiden fazla ise bu güzel diyor. Daha He. geri. Zamanla yapalım. Yoksa burada kendin de alıp böyle basabilirsin. Zaman daha heyecanlı. Aynen. 19 8 falan ne şey yapıyoruz yani. Tamam onu da Zamanla seçtik. seçtik. Kartla. Hayır ben ödeyeceğim lütfen. Bunun Hayır. küçük para olduğu için ben ödüyorum. Tamam daha pahalısını sen ödersin. Ben öderim. İki tane. Adam tam Türk olmuş ya. Şimdi başlıyoruz. Çok heyecanlı hadi. İki. Şimdi bir daha mı poz vereceğiz? 9, 8, 7. Tamam. Şimdi böyle mi yapıyoruz? Ha öyle yapalım. Tamam. Biz denize seçtik. Tamam. Başka ne yapıyoruz? Okey. Bu da siz hep böyle yapıyorsunuz ya. Başka hala mı var? Var mı? Ne yapacağız? Ne kaldı? Daha bir tane daha var. Ne sünger bobmuş ya. benim kafam çok güzel oldu bunda ya. Oo bir tane daha var. Bitti. Çok heyecanlı. Bakalım nasıl Şimdi seçecek. seçeceğiz. Şimdi fotoğrafın çıktısını buradan verecek. Ve ilki geldi. Ve şu Tiplerimiz QR böyle. kodu okutunca da videosu gelecek. Öyle mi? Hemen şimdi sana gösteriyorum. Abi para kazanmanın güzel yolu. Bu bütün girişimcilere gelsin. Nasıl çekmiş mi bizi? Ha hepsini. Aa ne güzel. Böyle de bir anısı kaldı ya. Gelirseniz yaptırmayı unutmayın. Çok da eğlenceli bir süreçti. Teşekkürler. Şimdi Deniz diyor ki 20 sene önce çok böyle club kafasında eğlenmeyi severlermiş. Artık böyle daha çok kendi aralarında yemek yiyip atari salonuna gidip Aynen. ya da karaoke'ye gidip öyle mi eğleniyorlar? Oyun yere gidiyor Dart'a gidip mesela. falan mesela çok böyle büyük böyle dart salonları falan var işte 1 saat 2 saat sadece dart oynayıp içki içiyorsun. Takılıyorsun. Yani öyle club Oynayarak takılmayı seviyorum. Tabii ki de daha hala club var da. Aha. Cumartesi yani, gece daha ağırlık olarak hafta içi çok. ama şey değişmiş sonuçta kültürünüz yani Yani evet. eskiden çok fazla club hayatınız varken şimdi daha sosyalleşerek eğlenmeye çalışıyorsunuz. Evet. Dolaşmaya devam ediyoruz. Bir şeyler içeceğiz, kahve falan. Böyle artık akşamın çok güzel bir havası var bu arada. Çok şanslıyım. Çok iyi bir zamana denk getirdim. Ne çok soğuk, ne çok sıcak, ne yağmurlu. Gezmek için hava da çok elverişli şu anda. Geceyi böyle bir rooftop kafede geçirelim dedik. Aylin burayı biliyormuş. Bizi çok güzel bir yere getirdi. Evet var ya. Keyifli. Tam Yani- sohbet edip bir şeyler içmelik bir yer. Kesinlikle çok güzelmiş. İsmi de neymiş? Ha, Balcony Garden. Şöyle keyif yaparak sohbet edeceğiz. Mahallenin karşıdaki sokaklarını keşfedelim dedik. Buralar da çok sakin. İnsanlar işte bu kafelerde, restoranlarda oturup sohbet edip içki içip akşamın keyfini çıkartıyorlar. Tabii bugün hafta içi olduğu için sakinmiş ama son zamanlarda dediğim gibi oldukça birçok yer sakin. Ben ama kafeleri falan çok beğendim. Çok güzel kafeler, restoranlar Konsept var. kafeleri zaten çok meşhurdur yani. Değil mi? Her yerde farklı tasarım bir kafe görebiliyorsun. Bak şuranın güzelliğine bak. Böyle bir de ahşaptan yapılıp şöyle dışarıya ışıklandırmışlar ya. Çok güzel görünüyor. Burası bir Japon mu? Kore mi? Japon değil mi? Belli ya. Japon'un da konsept çok güzel oluyor. Yani gerçekten o ahşabı ve dış mekan tasarımını çok iyi yapıyorlar. Burası bir bar gibi. Izakaya. Böyle işte hep ya. Dediğin gibi yani insanlar hep böyle eğleniyor şu an. Evet. Ya da biz yaşlandık doğru yerleri bulamadık. Öyle mi?
Ne işe yarıyor? Acil durumda olduğunu düşünmüş, atıyorum. Biri seni takip etti, bir şey oldu falan. Basıyorsun, hemen polis geliyor. Öyle mi? Her yerde var mı bu? Sokaklarda bu Sokakları var. çoğunda. Ama normalde hani çok bak yukarıda kameralar var, Orada çok var, güvenliydi. arkamda var, orada var, her yerde var ama o an atıyorum kendini kötü hissettin, bir şey oldu veya Bir de hastasın, bayılıyorsun burada yatan gibi. birini Öyle gördün, şeyler. polisi araman gerekiyor. Ona asla dokunmuyorsun. Onu basıp gelin bunu buradan alın, ben dokunmuyorum da Aa, diyebilirsin. Yani acil durum butonu. ne duruma kullanmak tabii de değişiyor ama. Mesela ben şeyi okudum. Bu ülkede 2 milyon kamera varmış. Sadece bu kadar mı var? 2 milyon. Sadece bu kadarmış. Düşün. O kadar ama çok fazla var. O yüzden hani bir şey yapsan da zaten sürekli gözler üzerinde olduğu için Evet. yakalanıyorsun. Yakalanıyorsun. Böyle CCTV de var. Bir de o arabalar var ya. Evet. Arabaların da var kameraları, evet. %99'u var. Önünde de arkasında da değil mi? Evet. Hatta Mesela şu beyaz yanıyor, ışık yanıyor, şey oluyor. Ha, ön Gördüm, kamerası. Orası kamerası. mesela şey okumuştum, görmüştüm. Adamın bir tane hırsızlık yapmış Kore'de. 4 kere kılık değiştirmiş, yine de yakalanmış. Kameralarla Kaçmaz. bulmuşlar yani. Koreli ise kaçmaz. Yabancı ise biraz adres kaydı falan olmadığı zamanlar bulması zaman alıyor. Yine bir şekilde Ama yakalanıyor. bulurlar. Dün de bahsettik ya mesela. O yüzden dünyanın en güvenli 10 metropolünden birisi mesela Seul. Hakkını veriyorlar yani, her yerde kamera var abi, her yerde. Böyle publarda da oturup gecenin keyfini çıkartıyorlar. Biz de artık yavaştan geceyi sonlandırıyoruz. Böyle bir akşam Aylin'le Deniz bana eşlik ettiler. Hem Kore'yi, hem Kore'deki akşamları, hem insanların hayat tarzlarını gözlemlemeye çalıştık. Geldiği kadar. Yani sen zaten... Birazcık hafta içine denk geldiği için üzüldüm ama. Ama Deniz özeti verdi, dedi yani hani eskisi gibi değil artık, bam 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 şeklinde değil, daha böyle keyifli, sosyalleşerek eğlenmeyi de tercih ediyorlarmış. Buralara gelirseniz en azından çok güzel sokaklar, mahalleler, kafeler, restoranlar görebiliyorsunuz. Çok güzel yemekler yiyebiliyorsunuz. O yüzden ben çok güzel, çok güzel bir gün geçirdim ve lezzetliydi de. Eğlendirdiysek seni, mutlu ettiysek ne mutlu bize. Yo ne demek, estağfurullah. Seni güzel ağırladıysak en Seve önemlisi bu. seve ben çok keyif aldım. Umarım izleyenler de almıştır. Zaten bu gezime dair bütün detayları açıklamada yine bırakacağım. Hem blog yazılarımı, hem Kore hakkındaki önerilerimi, hem otel önerilerime kadar her şeyi açıklamadan görüp bakarsanız rahat buralara geldiğinizde gezersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Aylin'le Deniz'e de bu yolculuğumda yol arkadaşı ve rehber oldukları için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Türkiye'deki aileye de selamlar olsun. Selamlar. Seul'dan Kendinize çok iyi bakın. kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Teşekkür ederim.